Hamam tası da gümüşten, yeni geldik biz işten. Hamam tası da gümüşten, yeni geldik biz işten. Bunu sana söyleten senin cıncık enişten yarenli yar yar. Dokumacı kızlar yarenli yar yar. Hayarcı kızlar yarenli yar yar. Dokumacı kızlar yarenli yar yar. Haydi oturmaya mı geldik? Dokumacı kızlar yarenli yar yar. Hayarcı kızlar yarenli yar yar. Dokumacı kızlar yarenli yar yar. Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tavuklu krep sarma yapacağız. Çok lezzetli, çok güzel, acayip lezzetli bir yemek. Mutlaka sonuna kadar bu videoyu izleyin. Ne yapıyoruz şimdi? Hemen malzemelere geçiyoruz. Demiyorum, biliyorsunuz, artık ezberlemeniz gerekiyor. Ne yapıyoruz? Kanalımıza abone oluyoruz. Beğen tuşuna basıyoruz. Yorum yazıyoruz ve zile de bir tık atıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz şimdi? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Malzemelerimize geçiyoruz. Malzemelerimiz burada. Tavuğumuz var. Soğanımız var. Kapya biberimiz var. Charleston biberimiz var. Salçamız var. Sıvı yağımız var. Sarımsağımız var. Kişnişimiz var. Suyumuz var. Kırmızı tatlı toz biberimiz var. Karabiberimiz var. Margarinimiz var. Körimiz var. Ve son olarak da tuzumuz var arkadaşlar. Bu iç harcımız aslında. Ne yapıyoruz? Öncelikle iç harcını yapacağız. Daha sonra biraz meşakkatli bir yemek ama çok lezzetli oluyor. Biraz bizi yoracak. Hep beraber biraz yorulacağız. Ama gerçekten bu zahmetimize finalde değecek. Önce iç harcımızı yapmakla hemen başlıyoruz. Ocağımın altını açıyorum. Tavamın kızması için fullledim. Tavam ısındıktan sonra ne yapacağım? Kısa alacağım. Çünkü önce soğanlarımızı pişireceğiz. Arkadaşlar bakın, çok nadiren soğanın girdiği yemeklerde soğan en son atılır ya da ortalarda atılır. Genellikle soğanlı bir yemek yapacaksanız ilk pişirmeniz gereken şey soğan olması gerekiyor. Lütfen ama lütfen yemek yaparken buna dikkat edin. Benden size bir püf noktası. Eğer ilk başta soğanınızla başlarsanız yemeğiniz her zaman daha lezzetli olur. Bilginiz olsun. Tavam kızdı. Hemen ne yapıyorum? Yağlarımı ekliyorum. Sıvı yağımı döküyorum. Margarini atıyorum. Yağım eriyene kadar bekliyorum. Yağımız eridi. Hemen ne yapıyoruz? Az önce de bahsettiğim gibi soğanla başlıyoruz. Soğanımı ekledim. Soğanı eklerken yani ısıya dikkat edin. Çok yüksek olmasın. Eğer çok yüksek olursa soğanlarımız çok çabuk yanar. İçi pişmez. Yani güzel bir tat olmuyor. Soğan yandığı zaman buruk bir tat verir. Soğanın kavrulması, karamelize olması kısık ateşte olur. Bilginiz olsun. Yani yüksek ateş sakın vermeyin. Benden söylemesi. Soğanlarımızı güzelce rengi dönene kadar kavuruyoruz. An itibariyle 5 dakika oldu. Soğanlarımızı güzelce kavurduk. Renkleri değişti. Bakın. Hafif altını yükselteceğim. Şimdi sıra tavukları eklemekte. Tavuklarımı ekledim. Tavukların rengi değişene kadar kavurmaya devam ediyorum. Yani tavukların renginin değişmesi de yaklaşık bir 5 dakika alacak. 5 dakika sonra tekrardan görüşürüz arkadaşlar. An itibariyle 5 dakika oldu. Tavuklarımız gördüğünüz gibi renklerini aldı. Renkleri değişti. Sote yaptık tavukları. Bunu söyleme gereği duymadım. Zaten gördüğünüz için. Yani tavukları soteledik. Normal bildiğiniz küçük küçük. Ben biraz büyük doğradım. Siz biraz daha küçük doğrayabilirsiniz. Şimdi sırayla biberlerimizi ekleyeceğiz. Kapya biberlerimi ekledim. Yeşil Charleston biberlerimi ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Ortalık İtalyan bayrağına döndü. Vaziyet alın. Biberleri yumuşayana kadar kavurmaya devam ettik. Biberlerimiz yumuşadı. Şimdi sarımsaklarımızı ekliyoruz. Sarımsağımı ekledim. Kavurmaya devam ediyorum. Bu vermiş olduğum tarif 5-6 kişilik tarif. Daha fazla kişiyi ağırlayacaksanız eğer bu yemeği iç harcını çoğaltabilirsiniz. Diyelim ki elinizde tavuk yok. Tavuk miktarı az. İçine bezelye atabilirsiniz, patates atabilirsiniz, havuç atabilirsiniz. Yani bir garnitür karışımı da yapabilirsiniz. Veya
Bu lezzeti bir tık daha yukarı çıkartmak istiyorsanız içine mantar ekleyebilirsiniz. Tercih sizin. Sarımsağı attıktan sonra çok pişirmiyoruz. Sarımsağı bir iki böyle bir çevirsek yeterli olur. Öteki türlü sarımsağın yanma ihtimali var. Hemen ne yapıyoruz? Salçamızı ekliyoruz. Salçamı ekledim. Salçayı açıyoruz. Şöyle bir karıştırdım. Salçam şu an tavamdaki suyun hepsini içine çekti. Ne yapıyoruz? Biz hemen su takviyesini yapıyoruz. Bir bardak suyumu ekliyorum. Suyumu ekledim. Salçamı açmaya devam ediyorum. Artık yemeğimin altını kısa alabilirim. Evet, salçamı iyice açıyorum. Salçamı iyice açtım. Şimdi baharatlarını veriyorum. Körimi döktüm. Kişnişi döktüm. Karabiberi döktüm. Kırmızı tatlı toz biberi döktüm. Tuzu döktüm. İyice karıştırıyorum. Şimdi yarım bardak daha su ekliyorum. Yarım bardak suyumu da ekledim. Tavuk yemeğimi daha küçük bir ocağa alacağım. Çünkü burada krebi yapacağım. Ocağımı açıyorum. En kısa alıyorum. Yemeğimi buraya alıyorum. İyice bir karıştırıyorum. Ara ara tadını tuzunu mutlaka kontrol edin. Tuzdan tuza fark eder. Genellikle yani tuz oranı vermeyi çok sevmiyorum ama maalesef vermek zorunda kalıyorum. Yani siz olun, yemek videolarındaki tuz oranlarını önce tadına bakarak atarsanız daha iyi olur. İyice karıştırdık. Homojen bir kıvam aldı. Altında kısa aldık. Tavuğumuz orada kısık kısık güzel güzel demlene demlene pişerken biz ne yapıyoruz? Krebimizi yapmaya geçiyoruz. Krep için malzemelerimiz burada. Unumuz var, sütümüz var, sıvı yağımız var, suyumuz var, tuzumuz var, yumurtamız var. Krep için malzemelerimiz bu kadar. Tabii ki de en önemlisi krebi rahat bir şekilde yapabilmemiz için geniş bir tavaya ihtiyacımız var. Yapışmayacak bir tava olması şart. Hemen malzemelerimi ekliyorum. Unumu döktüm, sularımı döküyorum. Sularımı döktüm, sütümü döküyorum. Sütümü döktüm. Tuzumu döktüm, yumurtamı döktüm, yağımı döktüm ve şimdi homojen bir kıvam alana kadar çırpıcıyla çırpıyorum. Normal çırpıcıyla da çırpabilirsiniz, çatalla da çırpabilirsiniz. Tercih sizin. Varsa bir hamur yoğurma makinesi, onda da yapabilirsiniz. En rahat böyle oluyor. Evet, iyice çırptık. Homojen bir kıvam aldı. Şöyle şunu ufak bir kaba aktarıyorum. Şimdi krebimizi yapmaya geçebiliriz. Arada bir yemeğimizi karıştırmayı mutlaka unutmayın. Arada bir yemeği karıştırın. İçindeki suyu erken biterse dibini tutma ihtimali var. Onu kontrol edin aslında. Karıştırarak bunu yapıyorsunuz. Bilginiz olsun. Hemen tavamın altını açmakla devam ediyorum. Tavamın altını açtım. Tavamı şöyle bir yağlıyorum. Bunu sadece bir kez yapıyoruz. İlk yaptığımız krepte tavamızı yağlıyoruz. Daha sonrası için bunu yapmamıza gerek yok. Hemen az bir şey her tarafına gelecek şekilde yağladım. Şimdi tavamın kızmasını bekliyorum. Yağım kızdı. Şimdi kreplerimi yapmaya başlıyorum. Şimdi nasıl yapsak şöyle alalım. Şu bir. Ben 2 kepçeden yapacağım. İlk elin günahı olmaz. Genellikle ilk yaptıklarımız en kötüsü olur. Yapışma olur, dağılma olur. Yani bilmiyorum, bu krepte de böyle, pankekte de böyle. Tavada yapılan böyle bir cıvık hamurların ilk yaptığınız genellikle çok böyle iyi olmaz. Moral bozmak yok. Burada püf noktasını söylüyorum size. Kenarlardan kahverengi bir şekilde kalkmalar oluşuyor. O zaman artık çevirme vakti ufaktan geliyor demek. Yani takibini öyle yapabilirsiniz. Yanlardan renkleri değişti. Krebimiz çıktı. Şimdi ters düz ediyoruz. Gördüğünüz gibi ilk krebimiz hazır. Diğerlerini de aynı şekilde yapıyoruz. Tavuğumun suyu artık iyice çekildi. Suyu artık bitme noktasına geldi. Ne yapıyoruz? Ocağımızı kapatıyoruz. Dinlenmeye alıyoruz. Kreplerimizi yapmaya devam ediyoruz. Son krebimiz de pişti. Hemen onu da kenara alıyoruz. Şöyle. Gördüğünüz gibi kreplerimizin hepsi hazır. Dinlenmek için kenara alıyoruz. Biz bu sırada ne yapıyoruz? Önce fırınımızı açıyoruz.
Fırınımızı 180 derece fanlı bir şekilde altlı üstü ayarlıyoruz. Ortalama 20 dakika 15 dakika pişecek içinde. Fırınımız ısınana kadar da hemen beşamelle devam ediyoruz. Beşameli yapmak için malzemelerimiz var. Malzemelerimiz burada. Sütümüz var, margarin var, tuz var, karabiber var, un var. Ocağımızın altını açıyoruz. Margarini ekledim ve yağın erimesini bekliyoruz. Yağımız eridi. Hemen unumuzu ekliyoruz. Unumu döktüm. Kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Unun kokusu çıktı. Şimdi sıvıları ekliyorum. Yani sütümü ekliyorum. İyice açacağım. Topak kalmayacak. Kalan sütümü de ekliyorum. Sütümü döktüm. İyice çırpıyorum. Tuzumu döktüm. Karabiberimi döktüm. Çırpmaya devam ediyorum. Kaynayana kadar, ağırlaşana kadar çırpmaya devam ediyoruz. Çırpmayı sakın bırakmayın. Yeterince iyi kıvam aldı. Kaynamaya başlamadı çünkü altı kısık olduğu için fokurdamıyor şu an ama bu kıvam benim için iyi. Çok daha fazla katı olmasına gerek yok. Şimdi ocağımı kapatıyorum. Biraz daha çevireceğim ki kabuk tutmasın. Evet, bu kadarlık yeterli. Şimdi ne yapıyoruz? Bütün malzemeleri bir araya getirmeye başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Tavuklu harcımız var. Şöyle bir tekrardan bir altlı üstlü karıştırdık. Hemen alıyoruz. Şöyle. Çok kenarlara gelmiyoruz. Kenarlardan katlayacağız çünkü. Daha çok ortaya böyle yoğunlaşacağız. Acayip güzel kokular geliyor şu an. Anlatamam size. Evet. Yani bu 1,5 sıra gibi düşünün. Üzerine de çok az bir yemek kaşığı kadar beşamel gezdireceğiz. Bu kadarı yeterlidir. Şimdi dürüyoruz arkadaşlar. Şöyle. Hepsini aynı şekilde kapatacağız. Bunu da aynı şekilde katlıyoruz. Bitişik şekilde yapıştırıyoruz. Hepsini aynı şekilde yapacağım. Sonrasında devam ederiz. Hepsini yapıp geliyorum. Ben kaçtım. Gördüğünüz gibi kreplerimizin hepsini yaptık. Şimdi final olarak beşamelini döküyoruz. Şöyle. Evet, görmüş olduğunuz gibi beşamelimizi döktük. Şimdi fırına vereceğiz. Üstü kızarana kadar fırında kalacak arkadaşlar. Bu da yaklaşık 15-20 dakikayı buluyor. Hemen fırına gönderiyoruz. Fırına attık. Üstü kızarana kadar şimdi bekleyeceğiz. Üstü kızardıktan sonra görüşmek üzere. An itibariyle 20 dakika oldu. Tavuklu krep sarmalarımızı fırınımızın en üst tarafında kızartacak şekilde fırınladık. Şimdi fırından çıkartıyoruz. Hop, açık.
Nasıl alacağız bilmiyoruz ama. Ve karşınızda tavuklu krep sarmamız hazır. Dumanı hala üstünde. Evet. Şimdi sıra geldi yemeğe. Ama çok sıcak çiko. Ben çok tırsıyorum. Tabi şimdi bunu direkt yutma gibi bir durumumuz yok. Ne yapıyoruz? Önce bir keseceğiz. Bence bir ortadan bir açılış yapayım da bir yan çevireyim görelim. Ne dersiniz? Of. Vallahi direkt bıçağı vurduğum gibi şöyle göstereyim ben. Gözüküyor mu hiç? Ne yapalım? Şöyle ayıralım. Ortası genellikle beni çok korkutuyor daha sıcak olur diye ama yapacak bir şey yok artık. Uf. Bölüyorum bir yandan da soğusun diye. Eyvah eyvah. Of. Vallahi böldük. Biraz püfleyeceğim. Gözüm yemiyor. Yani gözüm diyorum artık anlayın. Şöyle göstereyim. Dumanı üstünde hala. Bram bram tutuyor. Bu yemeği daha lezzetli yapmak isterseniz içine beşamel ekledik ya. O sırada rendelenmiş kaşar peyniri eklersiniz. Ve final olarak da üzerine de bir kaşar peynir rendesi eklerseniz, kızartırsanız daha da lezzetli olur. Tercih sizin. Bu şekilde de tüketebilirsiniz. Gayet lezzetli oluyor. Bir de dediğim gibi içine mantar ekleyebilirsiniz ekstradan. Hani şu anki yaptığımız ölçüler bizim 6 kişilik çıktı. 6 kişilik bir yemek oldu bu. Dediğim gibi çoğaltmak isterseniz de malzemeyi arttıraraktan içine bezelye, patates, havuç gibi garnitürler ekleyerekten de çoğaltabilirsiniz. Tercih artık size kalmış. Lafları bu kadar uzatıyorum çünkü neden? Elimdeki soğusun diye. İlk defa tek tadım yapacağım. Onu da siz değerli takipçilerim için yapıyorum. O yüzden de ne yapıyoruz? Lütfen bu videoyu beğenelim. Kanalımıza abone olalım. Aşağıya bir yorum yazalım ya. Bir eline sağlık deyin. Bir maşallah deyin. İnşallah hocam, maşallah hocam diyebilirsiniz. Fark etmez yani. Yazabilirsiniz böyle şeyler. Sosyal medya hesaplarımdan beni takip edebilirsiniz. TikTok, Instagram hesaplarımdan. Aşağıda zaten şu an gördüğünüz hesaplardan beni takip edebilirsiniz. Şimdi tadım yapıyorum. Ben dayanamam. Beni bilirsiniz. Of. Şöyle göstereyim. Acayip güzel olmuş. Vallahi bunu böyle atıyorum artık. Yanarım manarım. Bilmiyorum artık. Tamamen sizin için. Ben devam edeyim. Neyse devam etmeyeyim daha fazla. Gerçekten çok lezzetli bir yemek. Meşakkatli bir yemek. El oyalayıcı bir yemek. Ortalama bizim bu yemeği yapmamız 2,5 saat sürdü. Ön hazırlığıyla beraber. İşte tavuklarını doğradık, mise en place'ı vesaire. Toplamı 2,5 saatimizi aldı ama değdi. Acayip lezzetli. Mutlaka bu yemeği yapıp siz de denemelisiniz. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiysek beğen butonuna basmayı, bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Yorumlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hemen kayıttan çık, yiyeyim ben bunu. Acayip güzel olmuş. İçi sulu sulu var ya, böyle hiç kurumamış etmemiş. Lezzet patlaması yani. Acayip bir şey olmuş. Yok böyle bir şey. Şu an bile dilim damağım her yerim sulandı yani. Çıksana kayıttan.